Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve evrimini araştırdığımız videolar dizisinde geldiğimiz noktada ister istemez beyin, bilgisayar, yapay zeka gibi konulara girmek zorunda kaldık. Bu girmenin zorunluluğunu yaratan insan dilinin insan beyninde bir modül olarak bulunduğunu söyleyen anlayıştı. Aslında bu anlayış daha genel bir zihin teorisinin, işlemsel zihin teorisinin bir parçası olarak gündeme gelmişti. İşlemsel zihin teorisini anlamak için geçmişe, bilgisayarların öncüsü, babası olarak bilinen Alan Turing'e ve onun Turing testine gitmemiz gerekti. Çünkü Turing testiyle birlikte Alan Turing makinelerin insan bilincini taklit edip edemeyeceklerini, yani kabaca makinelerin düşünüp düşünemeyeceklerini, aynı anlama gelmek üzere konuşup konuşamayacaklarını ortaya koymak için bir test hazırlamıştı ve bu testin ardından tartışmalar gündeme gelmişti. Bu tartışmalar içerisinde Alan Turing'e karşı çıkan değişik eleştirenlerin en cazip ve en çok tartışmalara neden olanı Çin Odası deneyiydi. Bu nedenle ister istemez Alan Turing'in Turing testini ve ona karşı John Searle'ün ortaya attığı Çin Odası düşünce deneyini kısaca anlatmak durumunda kaldım. Fakat daha sonra günümüz yapay zeka tartışmalarının tozu dumanı içerisinde arkadaşların çok ilgilerini çeken yapay zekanın düşünüp düşünmeyeceği ya da genel yapay zekanın mümkün olup olmayacağı gibi konuları da ele almak zorunda kaldım ve bunlarla ilgili de videolar çektim. Fakat bu arada insan dilinin bir modül olarak beyinde yer aldığını söyleyen düşüncenin bir parçası olduğu işlemsel zihin teorisinin ilk örneği olarak Turing testini ve ona yönelik eleştirilerle ilgili tartışmaları bir sonuca bağlamadım. Yalnızca bu testin nasıl olduğunu ve Çin Odası düşünce deneyinin ne olduğunu anlatmakla yetindim. Şimdi bu eksik bıraktığım bölümü tamamlayarak bu konuyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü sonuçta buradaki çıkış noktam benim bu videolardaki benim çıkış noktam insan dilinin kökenini, evrimini ve bugünkü duruma nasıl geldiğini araştırmak. Birlikte bu araştırmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle konudan fazla sapmak istemiyorum. Eğer zihin teorisine ya da ona bağlı olarak zihin felsefesi konularına girersek konumuz çok dağılacak. Ama buna gerek yok. 1950 yılların başında Alan Turing, Turing testini önerdiğinde makinalarla insan zihnini karşılaştırmak, hele ikisini özdeşleştirmek gibi bir düşüncesi asla yoktu. Zaten bunu yapması da o günün koşullarında neredeyse olanaksızdı. Çünkü Alan Turing'in Turing testini gerçekleştirdiği düzeneğin bugünkü bilgisayarlarla falan hiçbir ilgisi yoktu. Yani günümüz bilgisayarları düşündüğümüzde Turing makinesi basit bir hesaplama makinesi gibi gözüküyor. Evet, Turing makinesi daha sonra bilgisayarların yolunu açtı ve Alan Turing de bilgisayarların öncüsü olarak kabul ediliyor ama Alan Turing'in Turing testini önerdiği dönemde makinaların böylesi bir kapasiteleri, becerileri ve donanımları yoktu. Bu yetersizlikten dolayı Alan Turing'in insan düşüncesini, insan zekasını makineyle karşılaştırma diye bir düşüncesi zaten hiç yoktu. Peki bu Turing testiyle Alan Turing ne yapmaya çalışıyordu? Alan Turing'in amacı şuydu. Yani kendi geliştirdiği makineye sorulan sorulara, bir insanın sorduğu sorulara, makinenin verdiği yazılı yanıtlardan yola çıkarak makineye bir zeka, bir bilinç atfedip atfedemeyeceğimiz, yani onun düşünüp düşünemeyeceği konusunu anlamaya çalışıyordu. Tabii o günün koşullarında Turing'in bunu tasarlamış olması ve buna yönelik bir testi
düzenlemesi onun bilim insanı olarak ve düşünür olarak büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ama ister istemez yaşadığı dönemin koşullarıyla sınırlıydı ve onun ortaya koyduğu bu testi onun amaçladığının ötesine taşırmanın bir anlamı yok. Alan Turing makinelerin düşünüp düşünemeyeceklerini ortaya koymak isterken yola çıktığı düşünce şuydu. Makineye bir sorgucu tarafından belli sorular soruyor. Makine bu sorulara belli yanıtlar veriyor. Bu yanıtlardan hareket ederek onun düşünüp düşünmediğini, konuşup konuşmadığına karar vermek gerekiyordu. Şimdi dikkat ederseniz burada insan konuşmasının sesli ya da yazılı olması işin özünü değiştirmiyor Turing'e göre. Eğer yazılı da olsa makine sorgucunun sorduğu sorulara yanıt verebiliyorsa makinenin dili kullandığı, dolayısıyla düşündüğü söylenebilir. Şimdi bu açıdan baktığınızda benim önceki onlarca videoda anlatmaya çalıştığım temel anlayışla bunun hiçbir ilgisinin olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Çünkü ben insan dilini, insan konuşmasının sesli biçimiyle ya da yazılı biçimiyle eşitleyen anlayışa karşı çıkıyorum. Benim bu videolarda anlatmak istediğim ve döne döne vurgulamaya çalıştığım insan dilinin basitçe sesli konuşmanın ötesinde, yani söz dizimsel seslerin, kelimelerin ard arda dizilmesiyle ortaya çıkan bir olgu olmadığı yönünde. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda Turing testinin yapmaya çalıştığı şey bana göre amacına ulaşması zaten olanaksız bir şeydi. Artı Turing testinin bana göre ikinci en önemli zaafı konuyu bir taklit oyununa indirgemesi, sorgucunun ki bir insan, kadın ya da erkek, öyle çok zeki değil, ortalama bir insan, bu sorgucunun makine tarafından kandırılıp kandırılamayacağı ya da makinenin insan olduğu konusunda ikna edilip edilmeyeceği noktasında Turing testi gelişiyordu. Takdir edersiniz ki bu da oldukça öznel bir durum. Dolayısıyla bu açıdan da Turing testi bence istediği amaca zaten ulaşamazdı. Bu sınırlılıklara rağmen Alan Turing'in yaptığı işi küçümsüyor değilim. Elbette bu çok önemliydi. Nitekim sonraki aradan geçen 70 yılı aşkın zamana rağmen Turing testi hala tartışılıyor. Zihin felsefesinde önemli tartışmaların odağı olmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada ister istemez zihin teorisine, zihin felsefesinin bazı konularına girmemiz gerekecek. Alan Turing'in bu testi tasarlarken yaptığı en önemli özelliklerden birisi konuyu kısır felsefi tartışmalar boyutundan uzaklaştırmaya çalışması, ölçülebilir, denenebilir bir düzenek vasıtasıyla nesnel bir biçimde bu sorunu çözmeye çalışmasıydı. Bu aslında onun o dönem bile içinde bulunduğu kısır felsefi tartışmaları aşmak istemesinin ve ne kadar iyi bir düşünür olduğunun kanıtıydı. Fakat biraz önce söylediğim gibi gerek insan dilinden ne anlaşıldığı konusundaki sınırlılığı, gerekse de testi yapmak için tercih ettiği yöntemin ister istemez belli bir öznellik taşıyor olması bakımından istediği sonuca ulaştığını söylemek mümkün değil. Alan Turing kendi testini hazırlarken içinde bulunduğu dönemin en yaygın felsefi düşüncelerinden davranışçılık ve işlevselcilikten ister istemez etkilenmişti. Yani onun anlayışı bu felsefi teorilerle, bunların insan zihni ve insan davranışları ile ilgili ortaya koydukları ilkelerle çerçevelenmişti. Davranışçılık konusu
Kısa bir araştırmayla bile kolaylıkla öğrenebileceğiniz gibi oldukça basit bir anlayış. İnsan zihnini, insan düşüncesinin aslında davranışlarla açığa vurulduğunu, dolayısıyla insan zihnini, insan düşüncesini kavramak için bireyin davranışlarına bakmak gerektiğini söyleyen bir anlayış. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bu anlayışın bir sürü sınırlılığı var. Çünkü insan düşünceleriyle insanların davranışları her zaman birebir örtüşmez. Yani insanlar bazen davranışlarıyla düşünceleri arasına aşılmaz duvarlar koyabilir. Günlük yaşamımızdan bunun birçok örneğini hepiniz biliyorsunuz. Yani kişi hiç iyi olmadığı, içinde fırtınalar koptuğu halde davranışları bunlarla ilgili hiçbir ipucu vermeyebilir. Ya da anlık bir nedenle kişi agresif ya da değişik davranışlarda bulunabilir. Fakat onun o anki zihin durumunu ve esas neler düşündüğünü bu davranıştan çıkarmak çok büyük bir yanlış olabilir. Şimdi davranışçılığın sınırlıkları ortaya çıktıktan sonra alternatif olarak işlevselcilik, fonksiyonalizm diye bir düşünce akımı gelişmişti. İşlevselcilik ise adı üstünde. O da yaptığımız hareketlerin, davranışların işlevleriyle, gördükleri amaçla ve yaptıklarımızın nereye oturduğuyla konuyu çözümlemeye çalışıyor. Fakat davranışçılık esas olarak davranışçılık zemininde bir düşünce akımı olduğu için davranışçılığın sınırlılıkları işlevselcilikte de söz konusu. Bu nedenle Alan Turing'in bu Turing testini düzenlerken belli sınırlılıklarla yola çıkmış olduğundan söz etmek bu anlamıyla şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi Alan Turing'in testi ortaya çıktıktan ve makinelerin düşünüp düşünmedikleri konusu gündeme geldikten sonra, onlarca yıl sonra, özellikle de 70'li yıllardan, 80'li yıllardan sonra bilgisayarlar giderek kapasiteleri, güçleri, yaptıkları işlemler artmaya başladı. Bununla birlikte zihin felsefecilerin Alan Turing'e ve onun testine yönelik ilgileri artmaya başladı. Özellikle Amerika'da başını Hillary Putnam'ın çektiği bazı düşünürler buradan hareketle işlemsel zihin teorisi diye bir zihin felsefesinin ne bağlı bir teori geliştirdiler. Bu teori daha sonra Jerry Fodor tarafından bütünlüklü ve yetkin bir teori haline getirildi. Bu işlemsel zihin teorisi sonuçta geldi, dilin bir modül olduğunu savunanların çıkış noktası yaptıkları bir felsefi zihin teorisine dönüştü. Zaten bizim de konuya girmemizin nedeni buydu. İnsan dilinin insan beyninde bir modül olarak bulunduğu anlayışı aslında işlemsel zihin teorisi dediğimiz zihin felsefesindeki bir teorinin açımlanmasından başka bir şey değildi. İşlemsel zihin teorisine İngilizce'de computationalism deniyor. Fransızcası ise kompütasyonalizm. Şimdi bu kelimeler Türkçe'ye çok değişik biçimlerde çevriliyor. Yani bu konuyla ilgili işlemsel zihin teorisiyle ilgili İngilizce, Fransızca ya da başka dillerde, Batı dillerinde araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak kelimeler bunlar. Fakat bunların Türkçe karşılıkları konusunda büyük sıkıntı var. Bu kelimeler Türkçe'ye bilgisayımsal, berimsel, işlemsel, hatta işletimsel biçimlerinde çevriliyor. Bu da konuyla ilgili yeterli bilgisi olmayan insanların kafalarını karıştırıyor. Yapacağınız araştırmalarda karşınıza bu kelimelerden bazıları çıkmış olabileceği için bu konuya parantez açarak biraz bilgi vermem gerekiyor. Şimdi bu karmaşıklığın temel nedeni Batı dillerinde geçerli, hemen hemen bütün Batı dillerinde yaygın biçimde kullanılan bazı fiillerin Türkçe'ye hesaplama olarak çevrilmiş olması. Bunlardan birincisi calculate. Calculate hesaplama demek.
Bu kelime aslında Yunanca bir kelime. Eski Yunan'da kalkül, çakıl taşı demek. Eski Yunan'da at arabalarıyla bir yerden bir yere gidildiğinde, yani bugünün taksileri gibi düşünün. Siz bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz. Bu at arabalarından ya da fayton gibi bir araç işte. Buna biniyorsunuz. Belli bir mesafe gittiğinizde arabacı yanındaki kutuya bir tane çakıl taşı atıyor. Bir o kadar daha gittiğinizde bir taş daha atıyor. Böyle devam ediyor. Diyelim sonuçta menzile vardığınızda kutudaki çakıl taşları sayılıyor. Diyelim 5 tane varsa 5 birimlik gitmişsinizdir. Arabanın sürücüsü müşterisinden o kadar para alıyor. Dikkat ettiğiniz gibi bu calculate aslında aritmetik işlem demek. Yani basitçe hesaplama yapmak anlamına geliyor. Şimdi ikinci bir kelime compute. Şimdi compute kelimesi aslında dilimize kompüter olarak 1960'lı yıllarda bilgisayarın karşılığı olarak girmişti. Ama kompüter aslında gene eskiden bilgisayarlardan önce karmaşık işlemleri, özellikle toplama, çıkarma, çarpma ve buna bağlı bir takım karmaşık işlemleri zihinden ve elle hızlı biçimde yapan insanlar için kullanılıyordu. Yani kompüter demek bu anlamıyla hesaplayıcı anlamına geliyordu. Daha sonra zaten bilgisayarlar Fransızca'da bilgisayarlara 60'lardan sonra kompüter denmeye başladı. Yani o insanlar için kullanılan kelime bilgisayarlar için kullanılmaya başladı ve Türkiye'ye ilk girdiklerinde bilgisayarlara kompüter deniliyordu. Fakat daha sonra bilgisayar sözcüğü Türkçe'de türetilince ve kabul edilip yaygınlaştıktan sonra kompüter kelimesi bırakıldı. Fakat işin garibi Fransızlar da artık kompütörü kullanmıyor. Onda ordinatör diye bir kelime var. Ordinate kelimesi yine Batı dillerinde bulunan bir kelime. Bu kelime de düzenleme, düzene sokma anlamına geliyor. Bugün Fransızca'da bilgisayar yerine daha çok ordinatör kullanılıyor. Kompüterin kullanıldığı da var elbette. Kompüter kelimesinin aslında Latinceden geliyor. Latince'de bileşik kelimeler oluşturmaya yarayan bir önek ile birlikte gibi anlamları var. Puter ise Latince putare, hesaplama, sıralama, sayma. Calculate'deki aritmetik hesaplamadan daha karmaşık bir hesapları falan içerdiği söylenebilirdi. İşte Batı dillerinde kullanılan bu calculate ve compute fiilleri Türkçe'ye başlangıçta hesaplama olarak çevrildi. Şimdi başlangıçta hesaplama olarak ikisi çevrildiği için daha sonra özellikle 70'li yıllardan sonra zihin felsefesinde işletimsel zihin teorisi öne çıkmaya başladığında sıkıntı ortaya çıktı. Çünkü hesaplama dendiği zaman akla calculate de gelebilirdi, compute de gelebilirdi. İşte bu noktada bazı kişiler durumlarına göre bu kelimeye, yani computationalism ya da konolizmin temelinde bulunan compute fiilini farklı biçimlere çevirmeye başladılar. Kimisi işlem, kimisi işletim, bilgi sayımsal, hatta verimsel diyenler var. Yani bu sonuncusu zaten oldukça garip bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi Türkçe'de ber diye bir fiil yok, fiil kökü yok. Bu Farsça bir kök. Ber Farsça'da değişik isimler oluşturmaya yarayan bir örnek. Yani berimsel gibi kelimeleri hangi akla uyarak kompütenin karşılığı olarak önerdiklerini bilmiyorum. Ama konuyla ilgili bazı okumalar yaptığımda bazı makalelerde karşıma sürekli olarak berimsel kelimesi çıktı. Berimsel kelimesini de araştırdığımda sonuçta kompüteye, yani işlemsel zihin teorisine ulaşmış olduk.
Şimdi aklınıza belki şu gelmiş olabilir. Batı dillerinde bu calculate ve compute, yani putare fiillerinin ayrımının nedeni ne? Neden böyle iki ayrı fiil kullanmışlar? Tabii bu tarihsel süreçte Batı dillerinin her birinin geçirdikleri evrimle yakından ilgili. Aslında bu kelimelerin hepsinin kökeninde İngilizce'de de bulunan reckon diye bir fiil var. Reckon fiili örneğin Felemenkçe'de rekenen, Almanca'da rehnen olarak geçiyor. Esas hesaplama dediğimiz sayma, tek tek sayma, sıraya dizme, tek tek nesneleri söyleme anlamında bir kelime. Dikkat edeceğiniz gibi esas olarak Hint-Avrupa dillerinde saymayla, hesaplamayla ilgili ana bir fiil olmasına rağmen giderek konumlar ve işlevler değiştiğinde bunlara göre farklı fiiller ortaya çıkmış. Calculate ve putare'nin ortaya çıkma nedenleri bu. Neyse, etimolojik konuların ayrıntılarına girerek konuyu dağıtmayalım. Ben işlemsel zihin teorisine geri döneyim. İşlemsel zihin teorisi insan beynini bir bilgi işleme sistemi olarak ele alıyor. Bu teoriye göre insan bilinci, insan zihni kendisine gelen verileri işleyerek onlardan belli çıktılar üretiyor ve böylelikle de bilinç ve bilinç içerikleri ortaya çıkmış oluyor. Bu teori ilk bakışta nesnel fiziksel süreçlere dayandığı için beyindeki bilgi işleme sürecinin alınan duyumlar, o duyumlar üzerine beyinde gerçekleştirilen işlemlerin sonucu olduğu gibi bir izlenim verdiği için aslında epey bir kafa karışıklığına neden oluyor. Ama sonuç olarak işlemsel zihin teorisi insan beynini bir bilgisayar programına benzetiyor. Tıpkı bir bilgisayar gibi insan zihninde, insan beyninde belli bölümler olduğunu, ki bunlara modüller de dendiğini daha önce anlatmıştım. Bu modüllerin birlikte bir sistem oluşturduklarını öne sürüyor. Toparlarsak, işlemsel zihin teorisi insan beyninin bir donanımsal aygıt, insan zihninin ise bu aygıtın gerçekleştirdiği bir bilgisayar programı, bir yazılım olduğunu öne sürüyor. Bu durumda zihin işletimsel bir sistem, bir simülasyonlar dizisi olduğuna göre bu simülasyonun zihnin oluşması için yeterli koşulu oluşturduğunu, insan bilinci ve zihninin bu biçimde oluştuğunu öne sürmüş oluyor. Tabii burası da, yani işlemsel zihin teorisinin bu önerisi John Searle'ün Turing testine karşı çıkmasının çıkış noktasını oluşturuyor. John Searle, Turing testine karşı çıktığında aslında işlemsel zihin teorisini kabul etmediğini söylemek istiyor. Gerçi o yazılarında ve Çin Odası deneyini anlattığı metinde işlemsel zihin teorisinden söz etmiyor. Bunu güçlü yapay zeka olarak adlandırıyor. Fakat onun güçlü yapay zeka derken aslında Hilary Putnam'ın başlattığı ve Jerry Fodor'un yetkin biçimine ulaştırdığı işlemsel zihin teorisini eleştirdiği ve bu amaçla bu Çin Odası düşünce deneyini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Çin Odası deneyinin kurgusu ve ögeleriyle Turing testinin ögeleri ve kurgusu birbirine denk düşüyor. Nasıl denk düşüyor derseniz şöyle açıklayayım. Çin Odası deneyindeki odanın içinde bulunan kişi Turing testindeki sorgucudan başkası değil. Yani makinenin insan olup olmadığını anlayacak olan sorgucu Çin Odası deneyinde odanın içindeki kişi konumunda. Dışarıdan gelen kartlar ise Turing testinde sorgucunun sorduğu sorular anlamına geliyor.
İçerideki kişinin bu sorulara verdiği yanıtlar Turing testinde testi geçip geçmeyeceği belirlenmek istenilen bilgisayar yani makine konumunda. Odanın içindeki kişilerin dışarıdan gelen kartlardaki Çince sembollere uygun yanıtlar vermek için kullandığı kurallar kitabı ise Turing testinde odanın içerisinde böyle bir kurallar kitabı vardı biliyorsunuz. Bu kurallar kitabı ise bilgisayar yazılımı yerine geçiyor. Gördüğünüz gibi Çin odası deneyi aslında Turing testini eleştirmek ve ona karşı Searle'ün kendi görüşlerini ortaya koymak için tasarladığı bir düşünce deneyi. Yani Searle bu konudaki düşüncelerini doğrudan işlemsel zihin teorisini karşısına alarak ya da Turing testini zihin felsefesi bağlamında ele alarak bu eleştirilerini pekala yapabilirdi ama o bir düşünce deneyi tasarlamayı ve oradan ilerlemeyi tercih etti. Biraz önce Alan Turing'in Turing testiyle ilgili yapmaya çalıştıklarını ve ne ölçüde başarılı olduğunu değerlendirdim ve 2 noktada eleştirdim. Şimdi sıra Çin odası düşünce deneyine geldi. Şimdi Çin odası düşünce deneyini değerlendirip eleştirmeden önce John Searle hakkında biraz bilgi vermem gerekiyor. Çünkü onun nasıl bir düşünür olduğunu, felsefesinin nelere dayandığını bilmeden onunla yönelik yapacağım eleştirileri kavramanız zor olacaktır. John Searle kendisini dışsal gerçekçi bir filozof olarak ifade ediyor. Ne demek dışsal gerçekçilik? Yani insan zihninden, insanın dışında nesnel bir gerçekliğin olduğunu kabul ediyor. Nesnel bir gerçekliğin, nesnel ve dışsal bir gerçekliği kabul etmiş olmakla birlikte Searle bildik anlamda bir materyalist değil. Yani materyalizmin değişik biçimlerine karşı çıkıyor. Saf bir idealist de değil. Dolayısıyla bir ara yerde duruyor. Searle'ün hareket ettiği 2 çıkış noktası var. Birincisi zihinsel olgular diye belli görüngülerin, fenomenlerin olduğunu kabul ediyor. Bunu tartışamayız diyor. İkincisi her tür olguyu araştırdığımız gibi bu zihinsel olguları da bilimsel yöntemlerle araştırmamız gerekir diyor. Peki bu zihinsel olgular nereden ortaya çıkıyor? Bunu bir tanrısal bir güce ya da doğaüstü bir güce mi bağlıyor? Hayır. O konuda kendisinin biyolojik naturalizm dediği bir anlayışı var. Yani biyolojik doğalcılık. Buna göre insan midesinin sindirim olayını gerçekleştirmesi gibi insan beyni de zihinsel süreçleri ve bilinci, düşünceyi ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla beyin nörofizyolojik süreçler sonucunda düşünce ve bilinç içeriklerini ortaya çıkartır diyor. Düşüncelerini kısaca özetledim John Searle. Bu anlayıştan hareketle işlemsel zihin teorisine karşı çıkmak için Çin odası deneyini düşüncede tasarladı ve önerdi. Şimdi Searle Çin odası düşünce deneyinde Alan Turing'in öne sürdüğü gibi makinenin konuşamayacağını, dolayısıyla düşünce üretemeyeceğini, bu anlamıyla da testi geçemeyeceğini öne sürüyor. Peki neden böyle düşünüyor? Onu da şöyle gerekçelendiriyor. Diyor ki makinenin yapabileceği yalnızca sözlüzimsel olarak yazılı biçimde kendisine sorulan soruları yanıtlamaktır. Yazılı olarak yanıtlamak ve bu anlamıyla konuşmuş olmak makinenin düşündüğü ve söylediklerinin bilincine vardığı anlamına gelmez. Neden gelmez? Çünkü
İnsan konuşması yalnızca söz diziminden, yani sentakstan, kelimelerin belli kurallar içerisinde bir araya gelmesiyle insan dili oluşmaz. İnsan dilinin oluşması için semantik boyut, yani anlamsal boyut gerekir. Anlam ise yalnızca insan beyninin üretebileceği bir özelliktir. Makine biyolojik bir varlık olmadığına göre anlamsal sonuçları üretemeyecektir. Bu nedenle de makine yalnızca kendisine sorulan sorulara ya da kendisine verilen bilgileri yazılım programına uygun olarak işleyecek, bazı anlamlı sözlüzimsel sonuçlar ve akıllı işler yapacak olsa da bu yaptıklarının ne anlama geldiğini bilemeyecek, dolayısıyla bir bilinci de olamayacaktır. Bu nedenle Turing testindeki makinenin Turing testini geçme olasılığı hiç yok. Bu düşüncesini Searle aslında aksiyonlar biçiminde de dile getirmiş. Bunu da şöyle özetleyebilirim. Birinci aksiyon, bilgisayar programları sözlüzimseldir. Yani sentaktiktir. İkinci aksiyon, insan zihni semantiktir. Yani anlamsaldır. Üçüncü aksiyon, söz dizim yani sentaks tek başına anlam oluşturmaz. Buradan hareketle bilgisayarlar yani makineler düşünemez, konuşamaz. Sonuç olarak testinde makine testi geçemez. Bildiğiniz gibi Alan Turing, Turing testini yaşadığı dönem için makinelerin geçeceğini pek düşünmüyordu. Çünkü o dönem makineler son derece sınırlıydı ve bu testi geçmek için gerekli donanımdan yoktu. Ama daha sonra günümüzde işlem güçleri, yazılımları, depolamaları, kapasiteleri ve her şeyleri olağanüstü artmış olan bilgisayarların sadece sözlü, yani sözlüzimsel sentaktik yanıtlarla ele alındığında Turing'in öngördüğü gibi bu testi geçmelerinin önünde bir engel yok. Yani bugün dünyanın değişik ülkelerinden Turing testinin geçildiğine yönelik bilgiler geliyor. Tabii bunların hiçbirisi henüz Turing'in önerdiği gibi önerdiği oranlara yaklaşıp genel kabul görecek bir biçimde testi geçmiş değil. Ama ben yakın bir zamanda Turing testini makinelerin, bilgisayarların rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü insan konuşması sözlüzimsel boyutuyla ele alındığında bu dijitalleştirilip sembollerle ifade edilebilir ve bu anlamıyla da makineler bu testi geçebilir. Bunun önünde bir engel yok. Ama esas sorun burada şu. Searle'ün yakalamış olduğu gibi bilgisayarların anlam üretip üretemeyecekleri konusu. Şimdi bu konuda ben Searle'ün çıkış noktasının doğru olduğunu, fakat konuyu ele alma biçiminde ve çözüme ulaştırmada yetersiz kaldığını düşünüyorum. Neden yetersiz kalıyor? Çünkü sonuçta Searle savunduğu temel anlayış bakımından zihin felsefesinin temel sorunu olan zihin beden, ruh beden ikilemi konusunda dualist bir tutum takınıyor. Kendisi her türden kuşkuculuğa ve dualizme karşı olduğunu söylüyor ama sonuçta insan beyninin zihinsel olguları nörofizyolojik süreçlerle ortaya koyduğunu söylüyor. Peki nörofizyolojik süreçlerle ortaya konulan bu bilinç içerikleri nasıl ortaya konuluyor? Bunun yanıtı var mı? Bunun yanıtını bugün bilimler ortaya koymuş değil. Sonuçta Searle'ün söylemiş olduğu zihinsel olgularla bir yanda beyin, bir yanda zihinsel olgular biçiminde ortaya koyduğu anda Searle kadim
eski ruh beden ikiciliğine düşmüş anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu üstü kapalı, örtük dualizmle, içine düşmüş olduğu bu ikicilikle bu sorunu sağlıklı bir biçimde çözmüş olması olanaksız. Ben bir materyalist olarak bu dualizme kesinlikle karşıyım. Yani bilinç içeriklerinin maddenin ürünü olarak ele alınması gerektiğini, süreçlerin esas olarak böyle incelenebileceğini düşünüyorum. Bu da felsefe literatüründe aslında epifenomenalizm olarak geçiyor. Fakat epifenomenalizm kavramı da aslında sorunlu bir kavram bana göre. Çünkü epi ötesinde, Latince bir önek, ötesinde, ilerisinde anlamına geliyor. Dolayısıyla fenomenalizmin ötesinde anlamına geliyor. Ama fenomen konusu felsefenin yani ruhtan sonra en tartışmalı kavramlarından birisi. Dolayısıyla konuyu bu şekliyle fenomenler ötesi bir anlamda bağlamak materyalizm açısından uygun bir adlandırma olmadığını düşünüyorum. Ama bunlar zihin felsefesiyle ilgili ayrıntı konular. Bizim insan dilinin kökeni ve evrimini araştırdığımız bu videolarda ilerleyeceğimiz konular değil. Sonuç olarak Çin Odası düşünce deneyinde John Searle'ün Alan Turing'e yönelik eleştirilerinde haklılık payı var. Fakat bu eleştirilerini temellendirirken tutarlı bir materyalist konumda olmadığı için yine ön kapıdan kovduğu dualizmi arka kapıdan işin içine dahil ederek sorunu halletmeye çalışıyor. Bu da yetersiz bir durum. Felsefi olarak John Searle'e yönelik eleştirilerim bunlar olmakla birlikte esas eleştiri noktalarımdan birisi de insan dilinin yapısını ve özelliklerini tam olarak kavramadığı yönde olacak. Çünkü Alan Turing insan konuşmasını yalnızca söz dizimine yani sentaksa indirgiyordu. Bu bir hataydı. Searle bunu eleştirdi ve insan dilinin esas olarak semantik yani anlam üzerinde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Peki bu anlamı beyin nasıl üretiyor? Beynin bu anlamı nasıl ürettiğini söyleyemedi. Çünkü zihnin bilinç içeriklerini nasıl ürettiği zaten bilinmiyor. Bilimlerin böyle bir sonuç ortaya koymuş oldukları yok. Dolayısıyla zihin ve bilinç konularında yanılmış oluyor. Aslında zihin konusunu daha önce de tırnak içinde söylediğimi belirtmiştim. Çünkü zihin kavramı aslında felsefedeki ruh kavramından pek farklı bir kavram değil. Ama dediğim gibi bu ayrı bir tartışma konusu ve bu videolar dizisinde ele alacağımız bir konu değil. Şimdi bu eleştirilerden sonra insan dilinin kökeni ve evrimini açıklayabilmemiz için insan dilinin ne olduğu konusunu net bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Biraz önce insan dilinin yalnızca söz diziminden oluşmadığını anlattık. İnsan dilinde semantik bir boyutun yani anlamsal boyutun olduğunu da belirttik. Fakat insan dili Searle'ün söylediği gibi beynin anlam üretmesiyle anlaşılabilecek bir konu mudur? Bana göre değil. Zaten bu videolar dizisinde anlatmaya çalıştığım bu. Esas olarak insan dilini sesli konuşmayla ve sesli konuşmanın başardığı işlerle bir olarak özdeş saymak bu büyük bir yanılgı. Benim bu videolar dizisinde açıklığa kavuşturmaya çalıştığım nokta esas olarak bu. İnsan dili sesli konuşmanın özellikleriyle ve onun becerdiği yeteneklerle özdeşleştirilemez. İnsan dili bunları daha da aşan, daha bütünsel bir olgu ya da olgular bütünü.
Bu olgular bütünlüğünün ne olduğunu, nasıl geliştiğini, evrimsel süreçte yaşadığımız, evrimsel süreçte geçirdiği basamakların birçoğuna geçmiş videolarda başlıklar halinde olsa da değindim. Şimdi önümüzdeki videolarda bu konuyu yeniden ve biraz daha derinlemesine bir biçimde ele alacağız. Yani insan dilinin kökeni ve evrimini araştırmamızı sonuçlandırabilmek için ilerlememiz gereken daha epey yolumuz var. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.